Selam dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu az önce izlediğiniz intronun nasıl yapılacağını göstereceğim. Bunun için öncelikle Pixel Lab uygulamasında yazıyı ayarlayıp daha sonra KineMaster uygulamasından da animasyonumuzu ayarlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle Pixel Lab uygulamasını açtık. Buraya bir yazacağınız ne istiyorsanız onu yazabilirsiniz. Yani kanal isminiz olsun, kendi istediğiniz isim olsun. Ben buraya kanal ismimi yazacağım. Evet, tamam. Daha sonra ben buradan en alt kısma iniyorum ve fontumu seçiyorum. Fontu kullanacağız bunda. Eee, şunu, şunu silelim bir dakika. Yerine böyle yapalım. Aynen bu şekilde tamam. Daha sonra buradan biraz ayıralım. Aynen yeterli. Şimdi buna bir de gölge verelim. Beyaz bir gölge olacak. Bunu 36'ya kadar da getirebilirsiniz veya 35 de olur. Tamam, ben bu şekilde yapayım. Daha sonra buradan en alt kısmına geliyoruz. Aynen bu şekilde yaptım. Transparan halde kaydediyoruz. Şimdi KineMaster uygulamasına geçiş yapabiliriz. Evet, şimdi KineMaster uygulamasına geçiş yaptık. Buradan yeni proje oluşturuyoruz. Buradan videomuzu seçmemiz lazım. Şuradan hemen seçeyim. Videomuz bu şekilde dostlarım. Animasyonlu videomuz. Hatta izleyelim. Gördüğünüz gibi dostlarım. Aynen bu şekilde bir videomuz var. Şimdi şuraya kadar bir ayarlamasını yapalım. Evet, tamam, burada başlasın. Daha sonra buraya yazımızı ekleyeceğiz. Şuradan ekliyorum. Aynen bu şekilde yapıyorum. Daha sonra bunu büyütüyoruz. Bunu biraz yukarı kaldırabilirim. Şu şekilde yapabiliriz. Evet. Daha sonra ben bunu animasyon vereceğim. Animasyonu en alt kısma geliyorum. Buradan evet, bu olabilir. Tamam. Bu olsun ve süresini 5.0.5 yapalım. Evet, tamam. Şimdi neredeydik? Bunu bir oynatalım. Aynen. 4.8'e kadar. Tamam. Daha sonra şu kısmı kesebiliriz artık. Şimdi buna son olarak ne kaldı? Animasyonumuza bir efekt eklemek kaldı hatta. Aynen bu şekil. Tamam. Şimdi buna bir tane bir de efekt ekleyelim. Buradan efektler diyoruz. Daha fazla diyoruz. Ve buradan çarpıtmaya tıklıyoruz. Daha sonra serap diyoruz. Evet, bunu yükle diyoruz ve cihazımıza yükleniyor bu efekt. Evet, artık kullanabiliriz. Bunu tıklıyoruz ve buraya yükledik. Şimdi bunu da aynen bu şekilde kadar buraya kadar getirelim. Şöyle. Tamam, bunu da burada bölelim. Şimdi bunun boyutunu ayarlamaya geldi sıra. Bunun boyutunu ayarlıyoruz. Şuraya kadar ayarlayalım bir dakika. Tamam, buraya kadar ayarladık. Şimdi buna bir de animasyon verelim. Evet, bu animasyonu verdik. Daha sonra bunun bir de ayarlarını yapalım. Hızını 1'e getiriyoruz. Bunu da kaç yapalım? 13 olsun, tamam. Kontrol edelim nasıl olmuş.
Evet, bu şekilde oldu. Şimdi buna renklendirme. Bunun rengini de değiştirebilirsiniz. Ben şuradan katman diyorum. Medya diyorum. Daha sonra buradan açıldıktan sonra arka plana tıklıyoruz. Buradan rastgele beyaz bir arka plan seçebilirsiniz. Tamam, bu şekilde seçtik. Bunu buraya kadar uzatabilirsiniz. Daha sonra ben bunun rengini değiştirmeden önce bunu bir uzatıyorum şöyle. Evet, böyle tam ekran şekilde yaptık. Şimdi bunun rengini değiştirebilirsiniz. Ben bunun rengini şuradan şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle fark etmez. Siz nasıl yapmak isterseniz. Ben şöyle bir renk kullanayım. Ve şöyle geçelim bir dakika. Ve en son buraya geçelim. Daha sonra buradan Blender'ın overlay yani aydınlat yapıyorum. Bakalım nasıl oldu. Evet dostlarım, intromuz aynen bu şekildeydi. Umarım güzel bir intro oldu bence, bana göre. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.